Bir zamanlar her şeye yetişmeye çalışan ama bir türlü başaramayan bir kız çocuğu vardı. Sabahları koşturmacayla geçer, okula son dakikada yetişir, eşyalarını sürekli kaybederdi. Annesi her gün o odanı toplasan iyi olur diye hatırlatırdı. Ama o, şimdi değil sonra deyip işini ertelemeye devam ederdi. Bir gün okulda en sevdiği öğretmeni sınıfa bir sürpriz yarışma duyurdu. En güzel resmi yapan ödül kazanacak. Küçük kız heyecanla boya kalemlerini çıkarmak istedi. Ama çantası o kadar dağınıktı ki renkli kalemlerinin nerede olduğunu bulamadı. Defterinin arasında kırık bir kurşun, kalem ve kurumuş bir yapıştırıcıdan başka bir şey yoktu. Arkadaşları güzel resimler yaparken o sadece boş bir kağıda baka kaldı. O anda dağınıklığın sadece zaman kaybettirmediğini, onu en sevdiği şeyleri yapmaktan da alıkoyduğunu fark etti. Ertesi gün okulda önemli bir sınav vardı. Heyecanla çantasını karıştırdığında kalemini bulamadı. Tüm sınıf sınav kağıtlarına başlamıştı ki öğretmenin yanına geldi. Üzgün bir sesle "Yine mi unuttun?" dedi. Küçük kızın gözleri doldu. O an bu duruma bir son vermesi gerektiğini anladı. O akşam babası ona küçük bir hediye verdi. Üzerinde küçük adımlar, büyük değişimler yazan rengarenk bir pano. "Bunu odana as," dedi babası. "Her gün sadece bir küçük iş yap. Yatağını topla, kitaplarını düzenle, çantanı hazırla. Göreceksin, zamanla her şey değişecek." Bir hafta sonunun sabahında küçük kız uyanır uyanmaz ilk iş yatağını düzeltti. Battaniyesini köşelerinden tutup gerdirirken "Ne kadar kolaymış," diye mırıldandı. Sonra kitaplarını rafa yerleştirdi. Kalın olanları alta, ince olanları üste dizdi. Akşam olunca daha önce hiç yapmadığı bir şey yaptı. Okul çantasını ertesi güne hazırladı. Defterlerini özenle yerleştirdi, kalem kutusunu kontrol etti, yatağına uzandığında içi huzur doluydu. İlk başta zor gelse de günler geçtikçe bu küçük adımlar onun için bir alışkanlığa dönüştü. Artık yataktan kalkar kalkmaz pijamalarını katlıyor, kahvaltıdan sonra tabağını mutfağa götürüyordu. En güzeli de odasında geçirdiği her dakikada yeni bir düzen fikri geliyordu aklına. Oyuncaklarını renklerine göre ayırmak, çekmecelere küçük etiketler yapıştırmak gibi. Bir sabah uyandığında fark etti ki artık bu hareketleri düşünmeden yapıyordu. Tıpkı dişlerini fırçalamak ya da saçlarını taramak gibi. Düzenli olmak artık onun için bir alışkanlık olmuştu. Pencereden içeri giren güneş ışığı tertemiz odasının her köşesini aydınlatıyordu. Bir ay sonra sınıf öğretmeni onu en düzenli öğrenci seçtiğinde herkes şaşırdı. Artık sabahları koşuşturmuyor, eşyalarını kaybetmiyor, derslerine daha iyi konsantre olabiliyordu. En güzeli de odasının köşesine kurduğu küçük sanat atölyesinde istediği gibi resim yapabiliyordu. Çünkü artık boyalarını, fırçalarını nereye koyduğunu biliyordu. Küçük kızın anne ve babası onun bu değişimini gördüklerinde çok mutlu oldular. Annesi sevgiyle sarılarak "Gördün mü? İstediğinde her şeyi başarabilecek güç sende var," dedi. Babası ise gururla başını okşayıp "Küçük adımların büyük farklar yarattığını gösterdin bize," diye ekledi. Küçük kız o gün şu gerçeği fark etti. Düzen kurmak aslında kendine özgürlük alanı yaratmaktır. Küçük özenler hayatı büyük keyiflere dönüştürür.